4680 metrede böyle bir tesisin kurulması muazzam bir şey. Aha yağmur da başladı. Koştur 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 yağmur ya. Lan acaba suya mavi renk mi attılar? Boya mı attılar? Naş inançlarına göre biz de arınmış olduk. Evet, bu da Yunnan'ın Pamuk Kalesi. Merhaba arkadaşlar, bugün yine Lican şehrindeyiz. Bugün Lican şehrinin diğer turistik bölgesi olan Yeşimtaşı Ejderhası Dağı'na çıkacağız. Dağın 4 zirvesi var ama bugün biz en yüksek zirvesi olan Yeşimtaşı Ejderhası Tepesi'ne çıkacağız. Bu arada zirveye çıkmadan önce insanlar buraya gelip burada böyle bir ibadet bölgesi var, doğa bölgesi var. İnsanlar dağa çıkmadan önce buraya gelip duasını ederek işte daha güvenli bir şekilde dağa çıkmak temennisiyle burada ibadet ediyorlar ve ibadethane de bu şekilde. Otobüsle tam bu kısma geldik. 3356 metre. Şimdi 3356 metrede teleferiğe bineceğiz. Tam 4506 metrede de ineceğiz. Yani 1200 metrelik bir teleferiğe bineceğiz. Ondan sonra da ben de bilmiyorum. Buranın en yüksek zirvesi 5596 metre. Ama bizim çıkacağımız muhtemelen 4680. İkinci en yüksek olan zirvesi. İşte burada fotoğraf falan çekmiyorlar. Elbise kiralıyorsunuz. Arkadaşlar bilet aldığım zaman çok pahalı gelmişti ama şimdi buraya geldikten sonra 4680 metrede böyle bir tesisin kurulması ve hatta 1200 metrelik bir teleferin kurulması bence muazzam bir şey. 这可以，等我发个。玉龙雪山yani Yeşimtaşı Ejderhası Dağı'nın 1596 metredeki Shanzi-do zirvesine ilk tırmanma denemesini 1938 yılında Avustralyalı dağcı ve hukukçu Mary Beals yapmış. Başarısız denemesinden sonra bölgede kalarak Budist olmuş, araştırmalar yapmış.
Bu zirveye ilk ve son başarılı tırmanmayı ise 1987 yılında Amerikalı dağcılar tarafından yapılmış. Zirvedeki yüksek heyelan riski gerçekten bu zirveye çıkmayı oldukça zorlaştırıyor. Zaten aşağıdan baktığımız zaman ne kadar dikey olduğunu da görebiliyoruz. Sonradan Amerikalı botanist Joseph Rock, ondan sonra ise İngiliz Bruce Chatwin bölgeye gelerek ortaya koydukları eserler ile buranın gezginler için çok ünlü bir destinasyon haline gelmesini sağlamışlar. Bölge tarihiyle ilgili bilgilere baktığımız zaman batılı bilim insanlarının ve batılıların bölgenin araştırılmasında çok önemli rol oynadığını görebiliyoruz. Yani biraz baktığım zaman hem üzülüyorum hem de bilmiyorum içten biraz da kaygı duyuyorum. Yani Batılıların bu araştırmacı merakı gerçekten çok gıpta ettiğim şeylerden bir tanesi. Gelişmişlik düzeyi veya farklı şekilde söylersem gelişmiş eğitim düzeyi diye diyebiliriz buna. Senden farklı olan şeylere, sana ait olmayan şeylere ilgi duyma isteği, araştırma, merak duyma isteği. Bunu nasıl adlandırırsak adlandıralım. Yani çok gıpta ettiğim şeylerden bir tanesi. Bizim toplumumuzda sürekli bir tartışma var. İşte Batı'ya benzemeli miyiz? Batı'ya özenmeli miyiz? Hayır, yani her devletin, her halkın, her toplumun kendine özgü karakteristik özellikleri var. Bence her toplum, her millet, her halk kendisine benzese veya kendisine özgün şekilde eğitim yolu belirlese çok daha makul olur ama yani illa da bir şeyler alacaksak yani almamız gereken şeyler bence bu özellikler. Şu anda 4900 metrelerdeyiz ama herhangi bir yan etkisi olmadı. Yani böyle nefes darlığı ya da kalp atışlarında hızlanma falan olmadı. Çok sıradan her şey. Ama burada kebap satıyor barbekü tarzında ve şey diyor, dünyada en yüksekte satan kebap. Yılın 4 faslında hiç erimeyen buzluk bir kısım. Yani dağın bu bölümü hep bu şekilde kalıyor. Hiç erimiyor. Aslında şu taş olarak gözüküyor ama taş değil. Bize biraz ileri gidelim. Mesela bunlar hep buzluk bölümler. Yine masa dışında kalmışız arkadaşlar. Kaire var, Jakarta var, Sydney, Roma, Cape Town, Rio de Janeiro, Tokyo, Moskova, Berlin ve Paris. Yine masa dışı kalmışız arkadaşlar. Şurada bir Ankara, bir İstanbul. İstanbul neyse de Ankara'ya ekleyin ya bir. Washington falan da yok yani. Washington ayağını denk al. Şimdi Yulonshan Dağı'nın başka bir bölümüne geldik. Burası Yunshan adlanıyor. Yunshan aslında çok da yüksek bir yer değil. Yani deniz seviyesinde çok yüksekte bulunmuyor ama tam bu ormanlık alandan çıkacağız ve çok güzel bir ovaya gireceğiz. Yani ova manzarası harika. Hadi hep beraber gidelim.
得呢？我觉得还得再近一点。也不要那么远嘛。 Burası Yunşenping, yani kelime anlamı olarak Çamlıova demek. Lican şehrinin etnik yapısı ile ilgili bilgileri zaten bir önceki videoda size anlatmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz geri dönüp o videoyu da izleyebilirsiniz. Lican şehri Naş toplumunun en yoğun yaşadığı şehirdir. Naş toplumunun kendilerine özgü dini inanışları var. Domba adlanan bu dini inanışın gelenekleri, görenekleri ve kuralları Domba yazıtları aracılığıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yazıtlar zaten söylediğim gibi piktografik harflerle yazılmış, günümüze kadar gelip çatmıştır. Hatta Çin hükümeti, Çin devleti bu yazıtları Çince'ye çevirerek külliyet haline bile getirmişlerdir. Yunşen yani Çamlıova, Naşa halkı için çok önemli, hatta kutsal sayılacak kadar önemli bir yer. Bu manzarayı görünce bu bölgeye neden Çamlıova dediklerini de görmüş oluyoruz. Dağlı karlar ile ova arasında muhteşem bir çizgi çizen çamlardan ibaret bir hat. O yüzden buraya Çamlıova deniyor. Naşi halkının inanışlarına göre Çamlıova kutsal sayılacak temiz ve pak bir yerdir. Efsaneye göre Yeşimtaşı ejderhasının 3. krallığı denen bir krallık varmış. Bu krallık tüm kötülüklerden uzak, ideal bir yermiş. İdeal bir ülke. Domba yazıtlarına göre Yeşimtaşı krallığında istediğiniz kadar ipekten elbiseler, yiyecekler, şarap, süt ve dilediğiniz kadar altın ve gümüş paralar mevcut. At arabaları yerine kaplan arabaları var. Yeşimtaşı krallığına gitmek isteyenler bu ova aracılığı ile gidebilirmiş. Yani Yeşimtaşı krallığına gitmek isteyenler için en ideal yer sırf bu ovaymış. Eski zamanlarda birbirini sevip ancak toplum ve aile baskıları yüzünden kavuşamayan gençler buraya gelerek intihar edip kutsal krallığa gideceklerini düşünüyorlarmış. Eğer burada ölürlerse tüm kaygı ve sorunlardan arınarak sevgi krallığına, yani Yeşimtaşı ejderhasının 3. krallığı denen krallığa gideceklerini düşünüyorlarmış. Yani burası sadece romantik ve harika manzaraya sahip bir yer değil. Aynı zamanda bağrında üzücü hikayeler barındıran bir yer. Çok güzel bir göl var, Mavi Göl. İsmi de Mavi Ay Gölü. Oraya gideceğiz. Orası da harika. Evet arkadaşlar, Lengyueko Gölü'ne geldik. Suyun rengine baksanıza, masmavi, gerçekten masmavi. Bu arada burada da Pamukkale'ye benzer kireç taşlarından oluşan bir bölge var. Birazdan size orayı da göstereceğim. Bu gölün suyu Yulonshan'dan geliyor, yani 5600 metreden geliyor ve su oldukça şeffaf. Yani baksanıza, suyun rengi masmavi. Masmavi. Bu arada ileride şu taraflarda doğru Pamukkale'ye benzer kireç taşından oluşan beyaz pamuk taşlar var. Birazdan o kısma da gideceğiz.
Aha yağmur da başladı. Oha ne güzel. Nasıl yağıyor ya? Oo, koştur 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 yağmur ya. Lan ya nasıl tut? Yağmur başladı. Hava da garip ya, şu taraf güneşli, şu taraf bulutlu. Buraya da yağmur yağıyor. Tamam arkadaşlar, su masmavi ya, masmavi. Yok böyle bir mavi. İsmini de muhtemelen muhtemelen değil, ondan alıyor. Mavi ay. Vallahi şüpheleniyorum şu anda. Acaba suya mavi renk mi attılar? Boya mı attılar diye. Ya yok böyle bir mavi. Burası Lanyue-gu, yani Mavi Ay Vadisi. Görüntüsünden de anlayacağınız üzere vadi ismini vadinin tam ortasında bulunan masmavi gölden alıyor. Gölün bu kadar mavi olması buzulların erimesiyle oluşan temiz sudan ve gölün yatağında bulunan kireç ve mermerlerden kaynaklanıyor. Vadinin ortasında bulunan bu masmavi gölün suyu Beyaz Su Nehri'nden geliyor. Beyaz Su Nehri, Naş inanışlarına göre temizliğin ve paklığın simgesi. Aynı zamanda kutsal bir su. İki Naşi genci sevgili olduktan sonra aşklarını kanıtlamak için buraya gelirlermiş. Erkek aşkını kanıtlamak için kışın suya girerek suda bekliyormuş ki sevdiği kız için nelere dayanabileceğini kanıtlasın. Böylece aşkları kanıtlanmış bu iki gencin hikayeleri bu kutsal yerde ebedileşiyormuş. Evet, bu da Yunnan'ın Pamuk Kalesi. Yani kendileri Pamukkale demiyorlar da ben benzettiğim için söylüyorum. Ama çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar, Çin'de şöyle bir şey var. Akşam yemek saatinde bir tane Çinli turist bulamazsınız. Çünkü Çinliler için yemek her şeyden daha önemli. Yani yemek saati geldi mi Çinli ondan taviz vermez. O yüzden buralar bomboş. Yani bir tane Çinli bile kalmadı. Evet arkadaşlar, videonun başında da söylemiştim. Bu Yunnan eyaletinin bu şehrinde, Lijiang şehrinde Naşi halkı daha çok yaşıyor. Ve Naşi halkının inançlarına göre, dini inançlarına göre, efsanelerine göre bu su kutsal bir su. O yüzden buraya gelip ellerini, yüzlerini yıkayarak ibadet öncesi buraya gelip ellerini, yüzlerini yıkıyorlar ve böylelikle kötü ruhlardan, kötü enerjiden arındıklarını düşünüyorlar. Biz de elimizi yıkayalım böyle. Bu arada ayağım suya girdi bayağı. Elimizi yıkayalım. Evet, biz de yıkandık. Naş inançlarına göre biz de arınmış olduk. Videoyu burada bitirelim. Niye yüksek sesle konuşuyor diyorsanız mikrofonun şarjı bitti, o yüzden biraz bağırarak konuşuyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve takip etmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, tekrar söylüyorum. Hadi bir sonraki videolarda görüşene dek görüşürüz. Kendinize iyi bakın.